Herkese merhabalar. Musmutlu Yemek Tarifleri kanalında kışlık hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Asla kaynatmak yok. Güneşin sıcağıyla kıvam alan, rengi ve lezzeti tamamen doğal kalan efsane bir salça yapıyoruz. 25 kilo yumurta domatesten sadece domates salçası ve yine 25 kilo yumurta domates ve 14 kilo kapya biberle karışık biber domates salçamızı hazırladık. Üstelik iki farklı yöntemle, hem geleneksel kevgirle hem de salça makinesiyle kaynatmadan, küflenmeden tam kıvamında salçanın tüm detayları için videonun tamamını izlerken tüm sorularınız için yorumlarda buluşalım. Yıllardır aynı yöntemle yaptığım salçam asla küflenmez ve rengi değişmez. Salçamızın lezzet sırrı doğru domates ve biber seçiminde yatıyor. Domateslerde etli ve az sulu olan yumurta domatesleri tercih ettik. Biberlerde ise etli, etrafı lekesiz kıpkırmızı kapya biberler kullandık. İlk olarak tüm malzemelerimizi bol suda güzelce yıkıyoruz. Ardından domateslerin sap kısımlarını temizleyip doğrama işlemine geçiyoruz. İlk önce domates salçası yapımını anlatıp hemen ardından biber domates karışık salça yapımını anlatacağım. Öncelikle domates salçası yapımı için 25 kilo bir kasa yumurta domateslerimi temizleme işlemi bittikten sonra videoda gösterdiğim gibi 3'e 4'e bölerek 25 kilo domateslerin tamamını doğruyoruz. Salça yapımı için kullanacağınız kap ne kadar geniş ve yayvan olursa domateslerin erime sürecini hızlandırır. 25 kilo domatesten ortalama domatesin etlilik durumuna göre 4 ila 5 kilo arası salça çıkar. 25 kilo yumurta domates için ideal kaya tuzu miktarı 400 gramdır. Mutlaka kaya tuzu kullanın. İyotluk sofralık tuzlar salçayı sulandırır, rengini karartır ve çabuk bozulmasına neden olur. Bunun 200 gram kaya tuzunu, 1 su bardağı kaya tuzumu domateslerimi doğradıktan sonra videoda gösterdiğim gibi tuzun tüm domateslere temas etmesi için güzelce karıştırıyorum. Diğer kalan 200 gram 1 su bardağı kaya tuzumu da domateslerimiz eriyip süzme işlemi yapıldıktan sonra kullanacağız. Leğenimin kapağını güzelce kapatıp bol güneş alan bir yerde 3 gün beklettim. Benim leğenim hem sabahtan hem de öğleden sonra tüm gün güneşi aldığı için hızlı bir şekilde eridi. Şayet kullanacağınız alan balkon vesaire yerde tüm gün güneş almayacaksa 3 gün yerine bu süre birkaç gün daha uzayabilir, hiçbir sorun teşkil etmez. Domateslerimizi büyükçe leğen yoksa ağzı kapaklı bidon ya da plastik kavanozlar içerisine de doğrayabilirsiniz. 3. günün sonunda leğenimin alt tarafı domateslerimin en altı yeşil ve berrak suyunu tamamen bırakmış. Videoda gösterdiğim gibi tamamen altı su doluydu. Dilerseniz bu aşamada leğeni hafifçe eğerek de suyunu dökebileceğiniz gibi benim yaptığım gibi içerisine leğenimin taban kısmına hortum yerleştirip hortumu aşağıya doğru tutup yer çekimi etkisiyle tüm suyunu boşalttım. Leğenimizin dibindeki bu su salça yapımında kullanılmaz. Mutlaka bu asitli suyun süzülmesi gerekiyor. Süzme işlemi bitiminde dilerseniz hamur yoğurur gibi domateslerin üzerlerini bastırarak karıştırarak ezebilirsiniz. Dilerseniz zamandan ve emekten tasarruf için suyu süzülmüş domateslerimizi blenderda iyice ufaltıp işlemi kolaylaştırabilirsiniz. Ezilmiş ve kabukları ayrılmış domateslerimizi kevgir üzerine alıp bastırarak güzelce sadece kevgir üzerinde kabuk ve çekirdekler kalana kadar ellerimizle sıkıp domateslerin kabuklarını ve çekirdeklerini ayırıyoruz. Bize sadece domatesin etli kısımları ve suları lazım. Şayet kevgirden geçirdikten sonra az da olsa içerisinde çekirdek kalmışsa daha ince bir süzgeçten ikinci kez süzebilirsiniz. Genelde domates satılan yerlerde, semt pazarlarında, mahalle aralarında salça makineleri ya da salça zamanı sezonu geldiği zaman kurulan makineler vardır. Kilo kilo domates ve biberlerle çalışırken salça makinesi tam bir hayat kurtarıcıdır. Saatlerce kevgirde süzmekle uğraşmadan dakikalar içerisinde tüm malzemeyi pürüzsüz bir püreye dönüştürüyor. Geleneksel kevgir yönteminin yeri ayrı ama benim vaktim az, kolum yorulmasın diyorsanız salça makinesi bu işin en pratik çözümüdür. Özellikle 40-50 kiloluk büyük ölçülerde işinizi yarı yarıya hafifletiyor. Sadece üstten atıyorsunuz. Makine kabukları ve çekirdekleri bir tarafa atarken diğer taraftan da ipek gibi pürüzsüz bir püre veriyor. Ne bilek gücü gerektiriyor ne de ekstra zaman alıyor. Tercih tamamen size kalmış. Şimdi sıra geldi püre halindeki salçalarımızı güneşte kurutmaya.
En çok güneş alan bir yerde yeterince yayvan olan kaplarıma domates pürelerimi döktüm. Hatırlarsanız domateslerimizi doğradıktan sonra 1 su bardağı 200 gram kaya tuzu kullanmıştık. Kalan 200 gram kaya tuzumuzu da tam bu aşamada kullanıyorum. Kaya tuzumu kaplarıma paylaştırarak serpiştirip karıştırıp üzerlerini tülle güzelce kapatıyorum. Tül sayesinde buharlaşma rahat oluşacak ve zararlı haşere vesairelerden salçamızı korumuş olacağız. Ve salçamız istediğimiz kuruluğa gelene kadar günde 2 kez karıştırıyoruz. Ben domates salçası yaparken aynı gün biber domates karışık salçamızı da hazırladım. Karışık hazırlamak isteyenler için karışık salça yapımı için 25 kilo yumurta domates ve 14 kilo kırmızı kapya biber kullandım. Orantıyı damak zevkinize göre kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Öncelikle tüm domateslerimizi ve kırmızı kapya biberlerimizi bol suyla güzelce yıkadıktan sonra kapya biberlerimizi videoda gösterdiğim gibi çekirdekleri ve sap kısımları temizlenir. Domateslerde etli ve az sulu olan yumurta domatesler tercih ettim. Biberlerde ise etli, etrafı lekesiz kıpkırmızı kapya biberler kullanmaya özen gösterdim. Tüm biberlerimizi de çekirdek temizliği bittikten sonra küçük parçalar halinde 4'e 5'e videoda gösterdiğim gibi böldüm. 14 kilo kırmızı kapya tüm biberlerde işlemlerimi bitirdikten sonra yıkanmış yumurta domateslerimi videoda gösterdiğim gibi 3'e 4'e bölerek 25 kilo domateslerimi de bu şekilde bitirdim. Domates salçası yapımında leğen kullanmıştık. Bu sefer büyükçe bidonlarla biber domates karışık salça yapımı için kullanacağım. Bidonun en altına önce doğramış olduğumuz biberlerimizi yerleştirip üzerine 1 su bardağı kaya tuzu serpiştirip en üstüne dilimlenmiş olan domateslerimi yerleştiriyorum ve 1 su bardağı kaya tuzu da en üstüne serpiştiriyorum. Burada domateslerin üstte, biberlerin altta yerleştirme amacımız domatesler çok daha hızlı sulanıp kabuklarını biberden önce ayırdığı için domatesin önce sulanan suyuyla biberlerin de erimesi daha hızlı ve kolaylaştırdığı için en alta biberleri koymaya özen gösterelim. Bu şekilde 2 bidon hazırladım ve güneş alan yerde kapağını kapatıp 3 gün beklettim. 3. günün sonunda tıpkı domates salçası yaparken suyunu süzme işlemini hortumla bidonlar içinde tekrarladım. Tamamen bidonlardaki tüm alt tarafta biriken yeşil bulanık suyu hortumla çektirdim. Tamamen sularını süzdüm. Bidonlardaki suların tamamen süzülmesinden sonra dilerseniz tam bu aşamada blender mutfak robotu yardımıyla püre haline getirip domates salçası yapımında gösterdiğim gibi kevgirden geçirerek işlem yapabileceğiniz gibi sularını süzdürmüş olduğunuz bidonlarınızı salça makinesinden geçirtip çekirdeklerini ve kabuklarını ayrıştırıp ayıran ve sadece size dakikalar içerisinde salçalık pürelerinizi hazır hale getiren salça makinesinden de faydalanabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Ben bu aşamada salça makinesinden faydalandım. Kabukta ve çekirdekte tek zerre bile et bırakmadan son damlasına kadar sıkıyor. Hem filtresiz hem de inanılmaz seri bir şekilde tepsileri doldurmamızı sağladı. Şimdi sıra geldi püre halindeki salçalarımızı güneşte kurutmaya. En çok güneş alan bir yerde yeterince yayvan olan kaplarıma domates ve biber karışımı salçalık pürelerimi döktüm. Dökmüş olduğum pürelerin tadına bakarak tuz kontrolü yaptım ve 1 su bardağı kaya tuzunu kaplarıma pay ederek serpiştirip güzelce karıştırdım. 14 kilo kapya biber ve 25 kilo domatesten oluşan karışık salça yapımında başlangıçtan salçanın tamamlanma aşamasına kadar bu süreç içerisinde toplamda 600 gram yani 3 su bardağı kaya tuzu iri olanından kullanılmıştır. Kurutmak için salça pürelerimi ilk döktüğüm anda 9 ayrı kaptaydı. İlk gün bu sayı 5'e düştü. İkinci gün 3'e düştü. Üçüncü günün sonunda salçalarım hazırdı. Bulunduğumuz bölge çok sıcak olduğu için sabah akşam düzenli karıştırdım ve üzerini tül perde ile koruduğum salçalarımın rengi ve lezzeti muhteşem olmuş. Ve işte günlerdir güneşin altında emek emek olgunlaşan, rengiyle ve kıvamıyla tam bir görsel şölen sunan salçalarımız hazır. Hem kevgirde yaptığımız sırf domates salçamız hem de makinede hazırladığımız domates biber karışımımız mükemmel bir kıvama ulaştı. Çiğden yaptığımız için lezzeti de vitamin değeri de tamamen içinde kaldı. Şimdi bu emeği salçalarımızı kuru ve temiz cam kavanozlarımıza güzelce basıyoruz.
Üzerlerine de koruyucu olarak birer parmak zeytinyağı gezdirip kapaklarını sıkıca kapatıyoruz. Bu yöntemle kış boyu ilk günkü tazeliğinde hiç bozulmadan güvenle saklayabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, aklınıza takılan tüm soruları yorumlarda benimle paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Musmutlu Yemek Tarifleri kanalında yeni kışlık hazırlıklarda ve nefis tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.